Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere herkesin kolaylıkla yapabileceği çok güzel, yüzeyi böyle milföy hamuru gibi ufanan, kıtır kıtır, iç kısmı yumuşacık dokuda tel tel, püfür püfür, katları sayılan bir peynirli börek tarifini paylaşmak istiyorum. Buyurun şimdi yapım aşamalarına hep birlikte geçelim. Öncelikle yoğurma kabının içerisine 2 adet yumurtayı alıyorum. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağını ekliyorum. 1 yemek kaşığı kadar kuru mayayı alıyorum. 1 yemek kaşığı dolusu toz şekeri de ilave ediyorum. Toplamda 1,5 su bardağı da ılık sütü ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Un ilavesine geçiyorum. Ben toplam 5,5 su bardağı un kullandım. 1 tatlı kaşığı da tuzu ilave edip ele yapışmayan yumuşak dokuda pürüzsüz bir hamur olarak yoğuruyorum. Hamuru ne kadar güzel yoğurursak, hamurun kıvamı, dokusu ne kadar güzel olursa böreğimiz de o kadar güzel olur. Hem de hamuru açmakta o kadar zahmetsiz olur bizler için. Bu şekilde yoğurdum ve yüzeyini kapatıp bir 20 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. 20 dakika dinlendirmiş olduğum hamuru un serpmiş olduğum masanın üzerine alıyorum ve güzelce toparlıyorum. Şimdi eşit parçalara bölüyorum. Toplamda 15 adet eşit parçaya böldüm ve bölmüş olduğum her parçayı avucumun içerisinde yuvarlayarak düzgün bir beze haline getirip kenara dizdim. İlk yapmış olduğum bezeden başlayarak şimdi açma işlemine başlıyorum. İlk başlarda unu bolca kullanıyorum. Daha sonrasında hamur büyüdüğünde un kullanmamaya özen gösteriyorum. Mayalı bir hamur olmasına rağmen size vakit kaybettirmeyecek, bekleme süresi olmayan bir börek tarifi. İstediğiniz zaman hemen yapabilirsiniz. Üstelik hamur açmayı hiç bilmeyen arkadaşlarım bile kolaylık ile yapabilir çünkü hamur boyutumuz çok küçük. Hamurun inceliği bu şekilde. Şimdi 3 tane hamuru açıp hazır ediyorum. Hamurun yüzeyini bolca tereyağı ve sıvı yağ karışımı ile yağlıyorum. Bu böreği biraz fazla yağlı yapmak gerekiyor ki ara katmanları böyle pufur pufur tel tel açılsın. Her tarafını güzelce yağladıktan sonra ikinci hamuru yağlamış olduğum hamurun üzerine alıyorum ve kenarlarını eşitliyorum. Tekrar bu katmanı da yine bolca yağlıyorum. Her tarafına iyice sürüyorum. Toplamda 200 gram tereyağı, 1 çay bardağı da sıvı yağ kullandım. Üçüncü hamuru da son olarak üzerine alıyorum. Yine kenarlarını eşitliyorum. Düzeltiyorum hamuru. Bu son katmanı şu anda yağlamıyorum. Sağını solunu hamurun iyice düzeltiyorum çekiştirerek. Bu 3 katmanlı hamuru orta boyda bir tepsinin üzerine alıyorum. Dilerseniz tepsinin tabanını yağlayarak kullanın. Dilerseniz de benim gibi yağlı kağıt kesip kullanabilirsiniz. Hamurların kenarlarının birazcık tepsiden taşmasını istiyorum ki böreğin en son katmanını kapattığımda o köşe kısımlar bana lazım olacak. Tepsiye iyice yerleştiriyorum bu 3 katlı hamuru. Şimdi bu katmanı da güzelce yağlıyorum. Yağlama işleminden sonra iç malzemesini ekliyorum. Ben sadece ufalanmış beyaz peynir kullandım ama siz dilediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Şimdi tepsiyi kenara aldım ve bütün hamurları açıp kenarda hazır edeceğim. Daha sonrasında işlemlere devam edeceğim. Siz dilerseniz üçer üçer hamuru açarak da işlemi tamamlayabilirsiniz. Ama benim için tüm hamuru açıp devam etmek daha kolay geliyor. İç harcını eklemiş olduğum katmanın üzerine toplamda 3 adet tekrar yufka ekleyeceğim.
ve her katmanı yine bolca yağ ile yağlıyorum. Bu börek yağsız olmuyor maalesef, biraz fazlaca böyle yağı kullanıyorum. 3 tane hamuru bu şekilde yağlayarak üst üste ekledikten sonra tekrar iç malzemesini ekleyeceğim. Daha sonrasında 3 adet yufka tekrar ekleyip en son yine iç malzemeyi ekleyip bitireceğim. Yani toplamda 3 katmana iç malzemesi eklemiş olacağım. Her 3 yufkada bir iç malzemesi ekledim. Son aşamaya geldim artık. Tüm iç malzemeyi bitirdim ve son katmana da 3 tane kalan yufkayı seriyorum. Yine ara katmanlarını mutlaka güzelce yağlıyorum. En sonuncu yufkayı da üzerine serdim. Güzelce düzelttim. Şimdi tepsinin kenarlarına taşırmış olduğum kısımları üste doğru kapatacağım. En son katmanda yine güzelce yağladım. Önce kabaca bir hamurları tepsinin yüzeyine alıyorum. Daha sonrasında ekranda gördüğünüz şekilde böyle katlayarak daha düzgün bir şekil veriyorum hamura. Tüm hamuru bu şekilde düzeltiyorum. Şimdi hamurun tam orta kısmına küçük bir kaseyi aldım ve bıçak ile artık dilimleme işlemine geçiyorum. Dilediğiniz boyutta dilimleyebilirsiniz. Kasenin etrafını da dilimliyorum. Artık kaseyi alıp orta kısmına ben birazcık susam serptim. Dilerseniz susam veya çörek otu da tercih edebilirsiniz veya hiçbir şey eklemeye de bilirsiniz. Şimdi böreğin yüzeyine bir tane yumurtanın sarısı, 1 yemek kaşığı süt, 1 yemek kaşığı da sıvı yağını karıştırdım ve bolca güzelce her tarafına sürüyorum. 180 derecelik ısınmış fırına göndereceğim. Eğer fırınınız çok hızlı bir şekilde pişiriyorsa 170 veya 150'ye kadar düşürebilirsiniz. Böreğimizi ağır ağır yavaş yavaş pişirmeliyiz. Yaklaşık 35 dakika kadar pişirdim ben. Böyle ilk sıcaklığı çıktıktan sonra hemen tekrar dilimli yerlerinden dilimleyip hemen sizlere bir tane alıp yakından ve net şekilde olacak şekilde sizlere göstermek istiyorum. Tel tel, kat kat, püfür püfür oldu. İnanın ki çok lezzetliydi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hiç hamur açmamış, börek yapmamış arkadaşlarımın bile çok rahatlıkla yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü zaten hamur boyutumuz gördüğünüz gibi çok küçüktü ve hamurumuzun dokusu da çok güzel olduğu için elinizin altında kayıp gidecektir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.